Open GarageBand. You don't seem to have an app named God. Evet, Allah yok diyor. Çarpılacak. Uzak elinizi falan çekin. Sen beni dinle. 3 kere 5 kere beni bir kere test etmeden bırakmam. Aynı gayet kolay beni al gazken iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sor düşmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Vallahi billah. Tür üstünü gerisi verisini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiç böyle testleri çakmaktan kaçınmam. Yollara düşmeden bize sor düşmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone'da yine geldi buraya. Testleri yapıp da soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Elle vicdanına koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle iPhone'da deyip de geçme. Bize güven de yanlışı seçme. iPhone'da yine geldi buraya. Testleri yapıp da soruları sormaya. Oha, Siri Türkçe mi öğrendi? Nerede şimdi o bana küfür eden iPhone'da dayı? Buradayım lan. Aşıkta kadın. Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Bugün karşınızda iOS 6.0 Beta 1'i bir adet Apple Developer hesabımız bile olmadan iPhone'unuza, iPad'inize nasıl kurarsınız? Bunu göreceğiz. Hello, 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 clip. Hello, 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 clip. Hello, 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 clip. Hello, 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 clip. Solo. Hatta nasıl kurarsınız da kalmayacağız. Bunu cihazınızdan nasıl kaldırırsınızı da göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz Beta 1'in developer hesabı olmadan telefonunuza kurulması Apple'ın yeni taktiği mi yoksa yanlışlıkla mı böyle bir şey yaptılar bilmiyoruz. Ve Beta 1 belirli bir süre sonra kullanılmaz hale gelecek. Kendi kendine imha edecek. Görevimiz tehlikedeki gibi. O zaman 5.1.1'e geri dönmeniz gerekecek. Onu nasıl yapacağınızı da anlatacağız. Ve böylece hiç kimseyi açıkta bırakmayacağız. iOS kurdum dostlar. iOS kurdum dostlar. iOS'ı kurdum. Şunu da belirtmek istiyorum ki eğer telefonunuzda bir arıza oluşursa bu işlemleri uygularken ben sizinle uğraşamam. Kimileri diyor ki sorumluluk kabul edemem. Ben sorumluluk kabul ederim, benim yüzümden oldu, bana bakarak yaptınız böyle oldu. Ama ben sizinle uğraşamam, sizin vır vır cırcırınızı da dinlemem, onu da söyleyeyim. Kendi başınıza kalırsınız, ona göre yapın. Jailbreak, unlock varsa cihazlarınızda bunları kaybedebilirsiniz. Hatta geri alamayabilirsiniz. Bunları da unutmayın. İyi araştırma yapın. Ben bunları söyleyeyim. Benden günah gitsin. Siz sonra ne yapıyorsanız yapın. İsterseniz elinizi prize sokun. Beni ilgilendirmez. Öncelikle bilgisayarımızdaki iTunes'u 10.6.3 en azından ona yükseltiyoruz. 10.6.3'e yükseltiyoruz. Bu iOS 6 ile uyumlu olan iTunes versiyonu olduğu için bunu yapıyoruz. Şuradaki yazıyı okuyun. Buradaki bu siteye gidiyorsunuz. iOS 6 Beta 1'in firmware'ini indireceksiniz. Tabii ki yedek almayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ben bunu ihmal edeceğim. Sonra cihazınızı 5.1.1'e restore edeceksiniz. Alt Option tuşuyla Restore'a basıyoruz. 5.1.1 cihazımıza restore ediyoruz. 5.1.1'e restore ettikten sonra tertemiz restore edildikten sonra o başlangıçtaki ayarları geçeceksiniz. Cihazınız açılacak. Açıldıktan sonra iTunes'a tekrar bağlıyorsunuz. Bu sefer Restore değil, Update'e Option tuşuyla tıklıyoruz. 6.0'ı seçiyorsunuz ve Update diyorsunuz. Kuruyor, ediyor ve cihazınız gayet güzel bir şekilde açılıyor. Yeni iPad'de iOS 6 Beta 1 var. Sağdaki iPad'imizde ise iOS 5.1.1 var. Hello Siri. Siri'nin algısı biraz düşük. Bir saniye diyor. Anlamaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum iPhone'da. Çok değiştin. Seni artık tanıyamıyorum diyor. I give up. Could you try it again? Vazgeçtim, yeniden dene diyor.
Burada bir saat ikonu var. Dünya saatleri, alarmlı kronometre, geri sayaç. Mesajlar aynı, takvim aynı, kontaklar aynı, notlar aynı. Harita gördüğünüz gibi ikonları değişik ve 3 boyutlu olan da böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi bu mekanları böyle gezebiliyoruz. iOS 6'yı hangi cihazlara kurabiliriz? iPhone 3GS'e kurabilirsiniz. iPhone 4'e kurabilirsiniz. iPhone 4s'e kurabilirsiniz. iPad 2 ve yeni iPad ve 4. nesil iPod Touch'a kurabilirsiniz. Bu arada telefonun kurulumu bitti. Yeni bir iPhone diyoruz. Bunları geç diyoruz. Start using iPhone. Evet, gördünüz. iPhone temiz kurulmuş iPhone açıldı. Check for update diyeceğiz ama option tuşuyla beraber buna basacağız ve buradan iOS 6'mızı seçiyoruz. Aç diyoruz. Güncelle diyoruz. Bu arada iPhone kurulurken biz buradan incelememize devam edelim. iTunes Store'da değişiklikler var. Burada bu şekilde geçebildiğimiz bir menü varken burada yok. Aynı şekilde bu tarafı da böyle yapmışlar. Çok güzel. Burada hatırlarsınız bunları böyle geçiyorduk. Ve güzel bir özellik, herhangi bir şey seçtiğiniz zaman Facebook'a bağlanayım mı demeye başlıyor. Bunu şimdi atlatmak için More Info diyoruz ve çıkar çıkmaz Cancel diyoruz. Atlattık. Aynı şekilde burada tıkladığımızda ne oluyor? Buradaki menüde çok bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Sadece burada tabler var. Herhangi bir parçayı başlattığınızda gördüğünüz gibi burada yukarıda başlıyor. Bunun avantajı devam ettiğinizde başka parçalara o parça yukarıda çalmaya devam ediyor. Burada aynı şekilde parçayı çaldığınız zaman zaten devam edemiyorsunuz. Ve kapandığı zaman da kapanıp gidiyordu. O açıdan güzel olmuş. App Store'a bakalım. Bu görüntü daha güzel olmuş. Bu görüntüyü daha çok beğendim. Yüklü olan oyunu seçtiğiniz zaman aç diye bir işaret çıkıyor. Burada nasıldı bunu hatırlayalım. Burada gördüğünüz gibi böyle sayfaya gidiyor. Siri'ye güzel miyim diye sordum. Güzel değilsin ama karizmatiksin diye beni aşağıladı. Settings'in ikonu değişmiş vaziyette. Bunun uçları daha sivri, bunun uçları daha biraz daha törpülenmiş. Artık ayraçlar var. Do Not Disturb var. Do Not Disturb ayarlarında burada Notifications'ın altında yapabiliyorsunuz. Ve Do Not Disturb açıkken burada küçük bir ay işareti çıkıyor. Game Center'da biraz değişiklikler var. Ben arkadaşlarım oyunlar ve gelen arkadaşlık talepleri vardı. Burada hem açar açmaz Facebook'taki arkadaşlarınızla eşleştireyim mi, onları bulayım mı diyor. Challenges var. Siri uygulamaları açabiliyor. Bakalım Siri. Open GarageBand. Take me to Starbucks. I found 22 places matching Starbucks. Tap the one you want directions to. Dokunuyorsunuz. Getting directions to Starbucks. Şu anda beceremedi ama normalde size gitmeniz gereken yolu çıkarıyor. Bu arada iPhone gördüğünüz gibi açılmaya başladı. Hatta açıldı. İsterseniz hemen iPhone'a geçelim. Siri'ye en iyi smartphone hangisi diye sordum. Bana bütün sanal asistanlar iPhone'u tercih ediyor gibi ükelerce bir cevap verdi. Soldaki cihazımızda yeni iOS 6.0 Beta 1 var. Sağdaki cihazımızda da 5.1.1 var. Bunları isterseniz kıyaslamaya başlayalım. Mesajlarda bir değişiklik yok. Takvimde bir değişiklik yok. Sadece takvimde. Gördüğünüz gibi bunda Cuma ve Cumartesinin ortalaması yanlış. Hatta Çarşamba ve Perşembenin de biraz yanlış gibi. Onlar düzeltilmiş. Artık uygulamalara girdiğinizde bu tepenin rengi gördüğünüz gibi bu renk oluyor. PhotoStream buraya aşağıya alınmış. Notifications'ın içine PhotoStream ayarları gelmiş. Benle fotoğraf paylaşıldığında bana haber ver gibi seçenekler var. Kamerada güzel bir değişiklik var. Kamera uygulaması gördüğünüz gibi siyah yapmışlar burayı. Çok başarılı olmuş. Çok güzel gözüküyor. YouTube'a girdiğimiz zaman görüyorsunuz yine tepenin rengi değişik. Her şey yine aynı, bir değişiklik yok. Stoklara girdiğimizde gördüğünüz gibi şu kısım biraz büyümüş. Ve gelelim haritalara. Haritalar biliyorsunuz en büyük değişikliğin olduğu. Buradan 3 boyutlu tıkladığınız zaman bu şekilde sağa sola bakabiliyorsunuz. Şu anda aynı yere bakıyoruz. 3 boyuta tıkladığınız zaman
Burada böyle dönebiliyorsunuz. Tabii ki bunda öyle bir şansınız olmuyordu. Uydu görüntüsüne geçelim. Gördüğünüz gibi uydu görüntüsü de benziyormuş gibiyken buraya böyle yaklaştığımızda görüyoruz ki binaların etrafında bir kuş gibi dönebiliyoruz. Tabii ki bunda böyle bir durum söz konusu değil. Bunda kuş gibi dönemiyoruz ancak kuş gibi bakabiliyoruz. Daha sonra tabii ki yol tarifi olayı var. Mesela nereye gitmek isteyebiliriz bir Türk olarak? Bir Türk olarak Los Angeles'a geldiğinizi düşünün. Şöyle bir kafanızda düşünün. Nereye gitmek istersiniz? Öncelikle bir kahve isteriz değil mi? Şöyle bir kahve içelim. Sonra da güzel bir şeyler görelim isteriz. Hemen ben bunu şimdi Siri'ye kendisine söyleyeceğim. Directions from Starbucks to Playboy Mansion, Los Angeles, California. Böyle gidebilirsiniz diyor. Sonra buradan başla dediğiniz zaman da Starting route to Playboy Mansion. tam ekranı anlatıyor. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir fark var. Bu arada Playboy Mansion dedik. Buna tıkladığımızda burası ile ilgili fotoğraflar ve Yelp ile bağlantılı insanların görüşleri çıkıyor. Siz de fotoğraf ekleyebiliyorsunuz isterseniz. 1000 küsur dolar verip bunların partisine gitmek istiyorsanız tabii kafayı yemiş olabilirsiniz. Boğaz Köprüsü'nün oraya bir iğne fırlattım. Ve buna böyle tıkladığınız zaman oranın uydudan görüntüsünü gösteriyor. Şimdi buradan buraya bana rota belirle dedim. Köprünün bir ucundan diğer ucuna. Çok zor olmaması lazım. Tahmin ediyorum ki sadece düz gidiyoruz. Tekerimiz dönüyor. İsterseniz uydu resmiyle bakalım. Nasıl gideceğini bilemiyorum. Ben de karşının taksisiyim diyor ve sizi ayaküstü bırakıyor. Bu köprü olayına bakalım 3 boyutlu bir şey görebiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi İstanbul Köprüsü esasında suyla aynı seviyedeymiş. Yol tarifi uygulaması devredeyken bundan çıkıp ana sayfaya dönerseniz yukarıdaki dikdörtgenin içinde size olan biteni göstermeye ve sesli komutlarıyla tarif etmeye devam ediyor. Eğer telefonunuzu kilitlerseniz sağda gördüğünüz gibi bunu anlatmaya devam ediyor. Bunun bir avantajı var. Sapılacak bir şey yoksa, size bir uyarısı yoksa ekranını kapatıyor. Çünkü harita uygulamasında telefonunuz gerçekten çok ısınıyor ve pilini çok çabuk bitiriyor. Passbook var. Sanıyorum Passbook şu anda aktif değil. Çünkü hiçbir şey yapılamıyor Passbook'un içinde. Hava durumu gördüğünüz gibi biraz daha parlak ve daha güzel bir hal almış. Notlara bakalım. Notlarda bir değişiklik yokmuş gibi gözüküyor. Saate gelelim. Saatte de bir değişiklik yok. Alarmda da bir değişiklik yok. Kronometrede de yok. Geri sayma cihazında da yok diyecektim. Aklıma geldi ki alarmla bundan sonra tıklayıp ses olarak parça seçebiliyorsunuz. Siri'ye evlenme teklif ettim. Reddetti. Reminders gördüğünüz gibi biraz değişmiş. Not aldığımız şunu yap bunu yapma. Sokağa çıkınca anneni ara babanı ara dediğimiz kısım biraz değişmiş. Daha güzel bir hal almış burada. Hesap makinesinde bir değişiklik yok. Pusula'da bir değişiklik yok. Voice Memos'da bir değişiklik yok. Game Center'ı iPad'de görmüştünüz zaten. iTunes'da biraz değişiklikler var. Çok şık gözüküyor yeni versiyonu. Filmlere gidebiliriz. Burada videolar vardı. Televizyon ve filmler olarak ayrılmış. Arama ekranı bu şekilde. Justin Doğulu Bey'in albümünü tanıtıyorlar. Yeni bir uygulama indirdiğinizde böyle sağ üstünde yeni yazısı çıkıyor. Ayrıca yeni App Store bir uygulamayı güncellemek istediğinizde bunu şifre sormadan yapıyor. App Store'un da tasarımı değişti. Hatta çok şık oldu. Darısı Apple TV'nin başına. Artık bir uygulama seçtiğiniz zaman buradaki tablarla sağa sola gidebiliyoruz. Son derece güzel. Eğer uygulama kuruluysa burada güncelle diyor. Güncellememişiz burada. Direkt açma tuşu da burada çıkıyor. Kategoriler buraya alınmış. Buradaki kategori tuşu burada buraya alınmış. Ayarlara gelelim.
Rahatsız etme modu açınca burada küçücük bir ay çıkıyor. Çok şeker. Bravo. Facebook ve Twitter ayarları buraya geldi. Eskisinde Twitter ayarı burada. Ve Facebook ayarı da burada aşağıda. Herhangi bir şeyi Facebook'la paylaşmak istediğinizde karşınıza çıkan arayüz bu şekilde. Generalin içine gittiğimiz zaman görüyoruz ki burada da bazı değişiklikler. Bu arada dikkatinizi çektiyse bu menüdeki köşeler daha yuvarlak. Bunlar daha az, daha sivri gibi ama yine yuvarlak. Hiç ellenmeyen iPhone'un 4 gün 8 saat rahatlıkla gidip %54 şarjda olması aslında pilin ne kadar normalde ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Işık ve duvar kağıdı ayarı bir araya gelmiş. Eskisinde ışığın ayarı ayrı, duvar kağıdı ayrıydı. iPhone'un üstündeki aydınlık seviyesine bakın. Şimdi ışık tutacağım kendisine. iOS kurdum dostlar, iOS kurdum dostlar, iOS'ı kurdum dostlar. Of betaymış of, iOS kurdum dostlar, iOS kurdum dostlar, iOS'ı kurdum dostlar. Of betaymış aman Allah. Gördüğünüz gibi ekran aydınlandı ama çubuk yerinden oynamadı. Bluetooth yukarı gelmiş vaziyette. Notifications ve Do Not Disturb bir araya gelmiş çünkü birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Bunu iPad'i incelerken görmüştünüz. Telefonda gördüğünüz gibi tuş takımı değişmiş. Tuş takımı beyaz olmuş. Diğer telefonu aradığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Burada mesajla cevap ver ya da bana sonra hatırlat gibi bir seçenek var. Telefonu açamıyorsunuz eğer. Seni sonra ararım diyorsun. Ve direkt buraya seni sonra ararım diye mesaj geliyor. Safari'ye girelim. Şuracıkta bir düğme çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman tam ekran olarak gezebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Yan çevirdiğinizde geri gidiyor. Ya da böyle çeviriyorsunuz ve buna tıkladığınızda tekrar normale dönüyorsunuz. Burada farklı bir durum söz konusu. Bunu direkt Facebook'a gönderebiliyorsunuz, Twitter'a gönderebiliyorsunuz, mesaj atabiliyorsunuz. Burada yukarısı siyah oluyor, burada yukarısı gri mavi kalıyor. Safari sayfa açamadığında bu çıkıyor. Müziğe girelim. Arayüzde epey bir değişiklik var. Beyaz olmuş bu. Ben bunu çok beğendim, bunun bu renklerini. Herhangi bir parça seçtiğiniz zaman ses açma kapama düğmesi değişmiş. Gayet başarılı olmuş. Equalizer'ın altına Late Night Mode. Buna bastığınızda deret deret diye başlıyor. Bu equalizer ayarında geceleri komşularınızı rahatsız etmeden müzik dinleyebiliyorsunuz. Facebook. Facebook'la alakalı bütün uygulamaları açıyor ve siz bundan bir tanesini söylüyorsunuz. Ona göre de o uygulamayı açıyor. Pages. Ya da Facebook. Facebook. Siri'ye bana yanlış yaptın dedim. Çok da fifi dedi. E-mail'lerin içine VIP denen bölüm geldi. Buraya add VIP deyip istediğiniz insanları ekleyebiliyorsunuz. O insanlardan gelen mailler VIP'nin altında toplanıyor. Aynı zamanda Facebook telefon rehberinizle eşleşebiliyor ve takviminizle eşleşiyor. Böylece Facebook'tan gelen olayları takviminizde görebiliyorsunuz. Telefon rehberinizi içinde böyle Facebook isimli bir kategorinin altında toplanmış olarak bulabiliyorsunuz. Notifications'ın altında Facebook burada, Share Widget burada. Share Widget dediği Facebook'ta paylaş, Zart'ta Zurt'ta paylaş zımbırtısı. Bunu isterseniz böyle yukarı alabilirsiniz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama iPhone 4S'i yavaşlatmış vaziyette iOS 6.0. Belki beta olmasından dolayıdır. iPad'de de böyleydi. iPhone'da da biraz yavaşlık söz konusu. O yüzden zaten kendisinden kurtulmak için inceleme bittikten sonra 5.1.1'e geri dönmeyi düşünüyorum. Peki 5.1.1'e nasıl geri döneceksiniz? 5.1.1'e geri dönmek esasında çok da zor değil. Telefonunuz için de geçerli, iPad için de, iPod için de geçerli. iPad'i DFU mod denilen Device Firmware Update moduna sokacağız. Bunun için öncelikle
Home tuşuyla açma kapama tuşuna aynı anda basıyoruz. Bekliyoruz. Kapanana kadar bekliyoruz. Şimdi power tuşunu bırakıyorum. Home tuşuna hala basılı tutuyorum. DFU moda girdik. Bunda çok zorlanan insanlar var. Hiç zorlanacak bir şey yok, gördüğünüz gibi. Ciddiye girdik. Şimdi burada Option'la Restore tuşuna basıp buradan seçiyoruz. Kurmaya başladı. Siri'ye yaban ellerden bir kıza aşık oldum dedim. Benimle 2 kadeh rakı dahi içmedi. Evet arkadaşlar, bir incelememizin, kurulumumuzun ve kaldırılımımızın daha sonuna geldik. Lütfen şuralardan kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin ve aşağılardan bize yorum yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? iOS 6 Beta 1'e geçmek ister misiniz? iOS 6 ile ilgili genel düşünceleriniz neler? Hoşunuza gitti mi? Daha başka ne özellikler isterdiniz? iOS 6'nın bütün cihazlara aynı şekilde gelmemiş olması sizi rahatsız ediyor mu? Yani iPhone 3GS'i olan birisi, ben de Siri kullanmak istiyorum, benim telefonum istediği kadar yavaşlatabilir, fark etmez, yeter ki ben Siri kullanayım diyor mu? Yoksa evet ya bırak benim telefonumu rahat bırak, benim telefonum hızlı çalışsın, Siri'yi miri istemem ben mi diyor. Lütfen bunları bize aşağıda yorumlar bölümünde yazın, belirtin. Ve bir sonraki videomuzda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Tabii hatırlıyorsunuz iPhone 4S ilk çıktığında Siri'ye küfür eden ilk Türk olma şerefine nail olduk. Siri ben seni koyayım emi. Şimdi tabii iPad'de Siri var ve Siri'ye de ilk küfreden Türk olma liderliğini elimizden bırakmak istemediğimiz için şimdi müsaadenizle ve affınıza sığınarak Siri koş ananı diyorlar. I can search the web for City Coolest Arbuscula. Like. Siri, do you like iPhone though? I'd rather not say.